Selam sevgili dostlar. Merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde operatör işlemlerinde kalmıştık arkadaşlar. Bunlardan bahsetmiştim. İki tane değişkeni nasıl toplayabildiğimizi, çarpabildiğimizi, hatta nokta ile bir değişkeni nasıl birleştirebileceğimizi bile göstermiştim. Bugün operatörler üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Değer atama operatörlerinden başlayacağız. Karşılaştırma operatörlerini, true false gibi değerleri göreceğiz. Hemen yeni bir dosya oluşturuyoruz. Operatörler 2 diyorum. Operatörler 2.php diye uzantımızı belirledik. PHP taglarını aktif hale getiriyorum ve ilk değişkenimi oluşturuyorum. Dolar işareti x diye bir değişken oluşturuyorum ve bu değişkene 10 değerini atıyorum arkadaşlar. Bakın, eşittir işareti bile arkadaşlar burada bir değer atama operatörüdür. Çünkü ben x'e bir değer atıyorum burada. Çok güzel. Şimdi ben x'e 10 değerini atadım. Ama ben bu x'in 5 olarak artmasını istiyorum. Yani bir değişkeni belirli bir miktarda ekleme yapmak istiyorum. Bunun için ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Dolar işareti x'e geliyorum. Diyorum ki plus eşittir ile artı 4 artı sen diyeceğim burada. Yani plus eşittir 4 dediğimde ona 4 değerini ekle. Hani birden 4'e kadar bir değer ekle diyorum ben burada. Geliyorum echo ile diyorum ki x'in yeni değeri 2 nokta koyuyorum. Nokta ile x'imi çağırıyorum, birleştiriyorum. Ve ekranda görmek istiyorum. Geliyorum buraya. Localhost'a giriyorum. İlk önce example'a bakalım. Aktif çalışıyor. Güzel. Localhost PHP derslerine giriyoruz ve operatörler 2'yi çalıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar, x'in yeri değeri 14. Biz ne yaptık? X'e 10 değerini atadık. Daha sonra x'i 4 daha arttırdık. Ve böylece ekrana bana 14 yazdırdı. Peki bir hr yazalım buraya. Echo hr komutu verelim. Diyelim ki bana onu 4 azaltsın. Dolar işareti x ve burada bir olayı göreceğiz arkadaşlar. Eksi eşittir dediğimde bu azaltma operatörü olacak. Hemen o zaman eksi 4 diyorum. Noktalı virgül koyuyorum ve eko ile x'in yeni değeri diyelim yineden. Değeri 2 noktayı koyalım ve nokta x diyelim. Bakalım bana ne yazacak x'e. Geliyorum. Çalıştırıyorum. Bakın x'in yeri değeri 10 oldu. Niye? Çünkü zaten x'e ben 4 değerini atamıştım. Artık x'i burada 4 arttırınca eksi 4 artı 14 oluyordu. Bir daha 4 çıkarttığımda x artık tekrar bana 10 değerini verdi. Ama ben burada x'e yeni bir değer atasam ne olurdu? Geliyorum dolar işareti. X'e artık ben eşittir 5 deseydim ne olacaktı? Hemen bakalım. F5 diyorum, bakın x artık 1 oldu. Neden? Çünkü ben burada bir miras alma operatörü de yapmıştım. Bunu birkaç ders önce de anlatmıştım sizlere arkadaşlar. X'e ben 10 diye tanımladım. X'i 4 arttırdım. Daha sonra buradaki x'i yeni değerine göre aldım ve bunu 4 azalttım, bana 10 yazdırmıştı. X'e şimdi 5 değerini verdiğimde artık bu x daha bağımsız oldu üst kısımdan. Çok güzel. Peki eksi operatörünü de gördük. Peki bu son değeri ben ya da yeni bir değişken oluşturayım. Dolar işareti bir hr yine alalım şuradan. Hr ile dolar işareti y değişkeni oluşturuyorum ve bu değişkenime de 6 değerini veriyorum, atıyorum ve artık 6'nın 2 katını istiyorum bana. 2 ile çarpsın. Dolar işareti y yıldız çarpma anlamına geliyor arkadaşlar. Eşittir 2 ile yaptığımda ve eko ile artık şuradan yine alırsak şunu.
Şurada y diyelim. Y'nin yeni değerini ekranda görelim. Bakalım bize ne sonuç döndürecek. Bakın x değil de y diyeceğiz şuraya. Y'nin yeni değeri. Evet, kaydedelim ve tekrardan yenileyelim. F5 diyelim. Bakın arkadaşlar 2 değerini verdi. Çok güzel. Burada arkadaşlar bölerek de değer arttırabiliriz. Bu işlemi de görebiliriz. Şimdi karşılaştırma operatörlerinin, daha doğrusu şeye geçelim. Bir arttırma operatörü. Yeni bir arttırma operatörü var. Bunu pluslar üzerinden arttıracağız arkadaşlar. Geliyorum. Dolar işareti A diye yine burada bir HR alalım. Dolar işareti A diye bir değişken oluşturuyorum ve buna ben 20 değerini atıyorum. Çok güzel. Ama ben bu 20'yi artık arttırmak istiyorum. Şu şekilde de arttırabilirim arkadaşlar. Dolar işareti A'yı alıyorum. Plus plus dediğim zaman bunu 1 olarak arttırıyorum. Yani 21 gibi bir sonuç döndürmesi lazım. Noktalı virgül koyuyorum. Artık dolar işareti, pardon, eko ile dolar işareti A'yı yazdırmak istiyorum ama önce bir açıklama yazalım şuraya. Tırnak içinde. Diyelim ki A'nın artan değeri şöyle noktayla birleştirelim. Noktalı virgülümüzü koyalım. Bakalım A'yı kaç arttıracak? Bakın A'yı 21 yaptı. Bu bir basamak arttırıyor arkadaşlar. Bunu şeyde de görmüştük. Dizileri anlatırken indeksleri tek tek çekerken for döngüsünde dolar işareti i plus plus diye birer şekilde arttırmıştık ki ekrana yazdırmak için. Bunları genelde biz arkadaşlar for döngüsünde kullanabiliyoruz. Güzel. Bunun farklı bir yöntemi daha var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Yine tekrar bir HR alıyorum. Azaltma şeklimiz de var. Onu da göstereyim. Dolar işareti B diye bir değişken oluşturuyorum. Eşittir. Tekrar 20 diyorum. Eşittir diyorum. Dolar işareti B'yi bana azalt. Ve azaltma işaretimiz tire tire arkadaşlar. Eksi eksi oluyor. Eko ile bana artık B'nin azalan değerini ekrana yazsın. Nokta işaretiyle birleştiriyorum neyi? B'yi. Kaydediyorum ve çalıştırıyorum. F5 diyorum. Bakın arkadaşlar bana B'yi 19 olarak bir azaltarak verdi. Çok güzel. Şimdi biraz karşılaştırma operatörlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Karşılaştırma operatörlerimiz ne? Mesela x y'den büyük mü ya da x y'ye büyük eşit mi ya da y x'e eşit mi gibi operatörlerimiz var. Bunları görelim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Dolar işareti z diye bir değişken oluşturuyorum. Buna 7 değerini veriyorum. Bir de dolar işareti e, d diye bir değişken oluşturuyorum. Buna da 5 değerini veriyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar bana bunların eşit olduğunu göstersin. Eğer eşitse true, yanlışsa eşit değilse false döndürsün. Geliyorum sonuç diye bir değişken oluşturuyorum. Dolar işareti sonuç ve buna parantez açıyorum. Eşittir diyorum. Parantez açıyorum. Diyorum ki dolar işareti z eşit dolar işareti d ise bana bunu echo ile true ya da false olarak yazdır. Neyi? Sonucu. Soru işaretiyle bunu belirtiyorum ve tek tırnaklar içinde true 2 nokta ya da değilse bana false değerini döndürsün. Hemen bakalım ne gibi sonuç dönecek bana. F5 diyorum. Bakın arkadaşlar false. Şunu bir alt satırı alalım. Eğer kullanmadık burada onu alalım. Şimdi bakalım. F5 bakın hata yanlış dedi. False dedi. Demek ki neymiş arkadaşlar?
7 ile 5, yani dolar işareti Z ile dolar işareti D birbirine eşit değil. Güzel. Peki bunu da böyle yapalım. Bir tane daha karşılaştırmalar. Bizim karşılaştırma operatörlerimizi buraya yazalım. Ben şöyle bir yorum satırına geliyorum. Slash slash koyalım. Yoruma çevirelim. Neler var arkadaşlar? Karşılaştırma operatörlerimiz bizim eşit eşit var. Mesela eşit eşit virgül. Bir de ne var? Küçüktür virgül ya da büyüktür virgül ya da küçük eşit büyük eşit gibi operatörlerimiz var. Şimdilik bunları anlatacağım size. Burada neyi gördük? Eşit eşiti gördük. Bir HR daha alıyorum arkadaşlar. Diyorum ki bunda yine geliyorum. Dolar işareti sonuç 2 diye bir değişken alıyorum. Ve diyorum ki eşittir. Şunu olduğu gibi alıyorum. Z Z ne diyelim, küçük müdür D'den? Hemen bunu da ekranda görmek istiyorum. False de arkadaşlar. Demek ki Z D'den büyük. Peki büyüktür işaretini de görelim. Dolar işareti sonuç 3 diyorum. İşte bir değişken oluşturuyorum. Tekrar şunları alıyorum. Kopyala diyorum. Yapıştırıyorum. Z büyük mü diyorum. Ya da büyük eşit mi olsun? Sonuç 3'ü bana ekrana yazdırsın ama öncesinden bir HR alalım. Ve bakalım nasıl bir sonuç dönecek. Bakın true dedi. Demek ki demiş arkadaşlar 7 5'ten büyüktür. Bu tür mantıksal operatörleri de bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunları if döngülerinde de kullanabiliriz. Eğer koşullarında da kullanabiliriz arkadaşlar. Zaten ilerlediğimiz derslerde bu tür örnekleri daha detaylı göreceğiz. Bir örnek daha yapıp dersi sonlandırmak istiyorum. Böyle bir dolar işareti puan diye bir sonuç hesap yapacağım. Bir hesaplama yapalım. Şu HR'yi alalım. Geliyorum. Dolar işareti puan diye bir değişken oluşturuyorum. Ve buna 80 değerini atıyorum. Ve diyeceğim ki burada eğer öğrencinin puanı 50'den büyük eşit veyahut da 50'den küçük ise bu tür bir döngü yapacağım. Bana öğrencinin geçip veyahut da kaldığını ekrana yazsın. Hemen geliyorum, diyorum ki puanımı 80 olarak atadım. Dolar işareti eee, sorgu diyelim. Sorgu diyorum. Eşittir diyorum. Parantezlerimi açıyorum. Dolar işareti puan. Ne diyeyim mesela? Büyük eşit 50 ise bu arkadaş geçip geçmediğini öğrenelim. Öğrenciye geçti. Değil ise arkadaşlar öğrenci kaldı desin ve bunu bana ekrana yazsın. Eko dolar işareti sonuç sorgu pardon. Bakalım nasıl bir sonuç dönecek bana. F5 diyorum. Bakın öğrenci geçti dedi. Güzel. Çünkü öğrencinin zaten puanı 80. 80 50'den büyük. Bu şekilde de biz karşılaştırma operatörlerini bu örnekte de kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, operatörler bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.